Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem yetişkin hem de bebek örgülerinde kullanabileceğiniz, yapımı oldukça kolay, görüntüsü şahane bir model çalışması yapacağız. Daha önce bu modelle robadan başlama, bebe yakalı, tamamı dikişsiz bir kız bebek yeleği hazırlamıştık. Ayrıca bir de hırka örmüştük bu modelle. Orada da arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde modeli anlatmıştım ama yetişkinler de çok fazla tercih ediyor bu modeli. Özellikle kol bedenlerine çok yakışıyor arkadaşlar bu model. Hani delikli olduğu için belki üst bedende çok kullanılamaz ama etek bölümünde ve kol bedenlerinde şahane duran bir model. Modele kolay ulaşabilsin yetişkinler diye bunu ayrı bir video olarak hazırlıyorum arkadaşlar. Eğer örmek isterseniz kendinize yelek ya da hırka videosunun o bölümünü izlemeniz gerekmiyor. Direkt buradan kolay bir şekilde modele ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar modelimiz 13 ve katlarından oluşuyor. Yani her bir model 13 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi şişime 26 artı 2 ilmek atacağım. 2 tane kenar ilmeği atacağım başa ve sona. 28 ilmekle modelimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar hazırsak başlayalım. Şişime 28 ilmek attım arkadaşlar. Dediğim gibi baştaki ve sondaki bir ilmek kenar ilmeği. Biz aradaki 13 yani toplam 26 ilmek üzerinde modelimizi uygulayacağız. 2 model çalışacağız. Modelimiz arkadaşlar bu arada 10 sıradan oluşuyor. Ve aralarında ikili şaroşa var. Şimdi ikili şaroşanızı öreceksiniz. Üzerine 10 sıradan oluşan modelimizi uygulayacaksınız. Daha sonra tekrar 2 haroşa model, 2 haroşa model, bu şekilde devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar modelimizin birinci sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi model ilmeklerimizle devam edeceğiz. Baştaki 2 ilmeği birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyoruz. 1 2 3 4. Kenar ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğimizi sağdan sola doğru kestik. 4 tane ilmeğimizi düz ördük. Bir tane doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 1 2 3 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi yönlerini çevirip soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimizden sonra 13 ilmek üzerinde modelimizi uyguladık. Şimdi bu 13 ilmekte yaptığımız işlemlerin aynısını ikinci modelimizde de uygulayacağız. İlk etapta ne yapmıştık? 2 ilmeği birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyoruz. İlmekleri keserken arkadaşlar alış yönünüze göre ilmeklerinizin yönlerini değiştirmeniz gerekebilir. Ben soldan sağa olanları çeviriyorum. Çünkü bu şekilde üstten dolayarak örüyorum. Ama alttan dolayarak arkadaşlarım soldan sağa kesimleri normal yapabilirler. Sadece bu sağdan sola olan kesimlerde ilmeklerinin yönlerini çevirmeleri gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 2 tane ilmeğimizi sağdan sola doğru kestik. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi düz ördük. Bir tane doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi düz ördük. 2 tane ilmeğimizi de birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin birinci sıralarında arkadaşlar örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Yani her birinci sıranızda burada ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayacaksınız. Modelimizin ikinci sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Ve ilmeklerimizin tamamını modelimizin ikinci sırasında örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak öreceğiz. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu ilmeklerin açılmaması arkadaşlar, ajur ilmeklerinin. Eğer açılırsa onlar modelimiz başka bir şey olur. Sıra sonuna kadar ikinci sıramızı örgümüzün arka yüzünde ters olarak tamamlayalım. Modelimin ikinci sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimin üçüncü sırasında örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kestim. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm.
bir tane doluyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Bir doluyorum. Son kez 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Birinci modelimizi tamamladık. Şimdi burada yaptığımız 13 ilmek üzerinde yaptığımız işlemin aynısını ikinci tarafa uygulayacağız. Yani aynı modelden ikinciyi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Büyütmek istediğinizde 13 13 13 ekleyeceksiniz. İkinci modelimize başlıyoruz şu an. 2 ilmeği birlikte alarak kestik. 1 2 3 tane ilmeğimizi düz ördük. Bir doluyoruz. Tekrar 1 2 3 tane ilmeğimizi düz ördük. Bir doladık. Son kez 1 2 3 tane ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmeğimizi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin 3. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelimizin 4. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Arkadaşlar arka yüzlerimizde sadece ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Modelimin 4. sırasında örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ajur ilmeklerim dahil ters örgü olarak örüyorum. 4. sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Modelimin 4. sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimin 5. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Model ilmeklerime devam edeceğim. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru kestim. 1 2 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kestim. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kestim. Bir doladım. 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Son kez 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Birinci modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci modelimizle devam ediyoruz. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını burada yapacağız. Baştan 2 tane ilmeğimizi sağdan sola doğru kestik. 2 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Doluyoruz. 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru keseceğiz. Buradaki dolamalar açılmasın arkadaşlar. 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru kestik. Bir doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bu defa 2 ilmeği birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Son olarak 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin 5. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelimizin 6. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine arkadaşlar ilmeklerimizin tamamını modelimizin 6. sırasında örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Modelimin 6. sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimin 7. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Model ilmeklerimle devam edeceğim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kestim. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum.
2 ilmeği birlikte alarak, bu dolama açılmayacak arkadaşlar, soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi son kez soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Birinci modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar baştan başlıyoruz. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kestim. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi son kez soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin 7. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelimizin 8. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Son 2 sıramız kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Şimdi 8. sıramızı örgümüzün arka yüzünde ters örgülerle tamamlayalım. 8. sıramı örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi modelimin 9. sırasında örgümün ön yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Model ilmeklerimle devam edeceğim. Baştan 2 tane ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Dolamalar lütfen açılmasın. 2 ilmeğimi birlikte alarak bu defa soldan sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bu defa 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Bir doluyorum ve 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kesiyorum. Birinci modelimizi tamamladık. Şimdi aynı işlemleri yapacağız. Biraz yavaş göstereyim arkadaşlar. Burada çok fazla kesme işlemi var çünkü 9. sıramızda. Baştaki 2 tane ilmeği birlikte alarak sağdan sola doğru kestik. Bir tane doluyoruz. Açılmasın. 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar 2 ilmeğimizi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz. Bu defa 2 ilmeğimizi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi yine birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. Son kez 2 ilmeğimizi bu defa soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin 9. sırasına örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelimizin 10. yani son sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz.
Yine arkadaşlar ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Ve 10 sıradan oluşan modelimizin tamamını bitirmiş olacağız. Sıramızı tamamlayalım. Modelimin 10. yani son sırasını örgümün arka yüzünde ters örgülerle ördüm. Model kurulumumuz bitti arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizin tamamını haroşa örgüye çevireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeklerimin tamamını örgümün ön yüzünde haroşa örgü olarak örüyorum. Ben haroşayı düz ördüğüm için arkadaşlar hem örgümün ön yüzünü düz öreceğim hem de arka yüzünü düz öreceğim. Ama haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız da var. Onlar da hem ön yüzlerini hem arka yüzlerini ters örgü olarak örecekler. Haroşa arkadaşlar 2 sırada bir oluşuyor. Yani 2 sıra ördüğünüzde bir diş haroşanız oluşuyor. Dolayısıyla 4 sıra örmeniz lazım arkadaşlar ki 2 diş haroşanız olsun, bu şekilde model aralarındaki gibi. Şimdi tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 diş haroşamı tamamladıktan sonra yine burada yaptığım gibi 1. sıradan 10. sıraya kadar aynı işlemi tekrarlayarak bir model sırası daha yaptım ve üzerine yine 2 diş haroşamı uyguladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapımı oldukça kolay, görseli de bir o kadar şık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.